Merhaba arkadaşlar, Aran Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yemek masalarınızı süsleyecek harika bir supla modeli anlatacağım. Çok kolay, çok da güzel bir model arkadaşlar. Bir günde 2 tane örebilirsiniz, örüp kullanabilirsiniz, satabilirsiniz, örüp sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Dediğim gibi hem kolay hem çok şık duruyor. Polyester makrome kullanacağım arkadaşlar. 100 gram, 150 metre, Önel marka. Tığ olarak ise 4 numara 2.50 milimetrelik tığla öreceğim. Dediğim gibi ilk defa yapacaksanız bir hiç tereddüt etmeyin, benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. İstek üzerine yapacağım. Modelde orta kısmı sık iğneydi. Ben trabzan olarak yapacağım. O şekilde istendi, daha kolay olur diye düşündük o şekilde. Şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halka yapacağız arkadaşlar. Zincir çekersek ortası çirkin olur. O yüzden sihirli halka yapacağım. Sihirli halka için şöyle şu şekilde parmağımın etrafına sardım. Bu oluşan halkayı bu şekilde sol elime alıyorum. Evet, tekrar gösteriyorum. Şöyle parmağımın etrafına sihirli halka yaptım. Şöyle bu şekilde sol elime alıyorum. Şimdi bu yuvaya girdim. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığıma doladım. Bu oluşan yuvaya bakın, burada 2 katına bir batacağım. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde trabzanlar yapacağız. Böyle ilk sıra çok sıkı tutmayalım arkadaşlar elimizdeki sihirli halkayı kapatabilelim. Zinciri trabzan olarak kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü görünmesini istemiyorum. Çirkin dursun istemiyorum. O yüzden 12 tane trabzan yapalım. Zinciri saymayalım. Zinciri saymayalım. 12 tane trabzan yapalım. Zincirle sayarsak 13 olacak ama dediğim gibi onu kabul etmiyoruz. Evet, 12 tane trabzan yapıp döneceğim. Evet, 12 tane trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şöyle sayalım bakın. Trabzanları sayıyorum. 3, 6, 9, 12. Halkamı da biraz kapattım, çektirip bu ucu yakın arkadaşlar. Yakmazsanız açılır ipiniz. Şimdi ilk yaptığım zincire değil, trabzanın tepesine batacağım ki şöyle o zincir arada saklansın. İlk yaptığım trabzana batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen aynı yuvaya bir trabzan yapıyorum. Evet, zinciri trabzan olarak kabul etmeyeceğim bu desende. O yüzden modelde aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Her birine 2 trabzan yapacağız. Evet, görüntü bu. Sıradaki trabzana geçiyorum. Trabzan. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Sıradakine geçtim. Bir trabzan. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine bir. Aynı yere 2. Evet, sıradakine bir. Aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Her trabzana 2 trabzan yapıyoruz. Evet, şöyle göstereyim bakın. Çift batıyoruz. Her birine 2 batarak sıranın sonuna kadar gelelim. Az kaldı ama sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Toplamda 24 tane trabzanım oldu. Zinciri saymıyorum dediğim gibi. Şimdi ne yapacağım? İlk yaptığım trabzana batacağım. Zincire değil, trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Evet. 1, 2, 3 zincirle bir üst sıraya geçtim. Bu sırada bir tek bir çift batacağız arkadaşlar. Tığıma doladım. Bu zinciri trabzan kabul etmiyorum. O yüzden aynı yere hemen bir trabzan yapıyorum. Bu birinci trabzan. Bunu tek batmış oldum. Sıradaki trabzana çift batıyorum. 1, aynı yere 2. Sıradakine tek batıyorum. Yani bir trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanın üzerine 2 trabzan yapacağım. 1, aynı yere 2. Sıradakine bir trabzan.
Sıradaki trabzana geçiyorum. 1, aynı yere 2 batıyorum. Evet, bir tek, bir çift, 1, aynı yere 2, bir tek, bir çift, 1, aynı yere 2. Evet, bir tek bir çift batarak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, bir tek bir çift batarak sıranın sonuna geldim. Son trabzanım. Ona da 2 tane batıyorum. Evet, buna da çift denk geldiyse doğru yapmışsınız anlamına geliyor arkadaşlar. Evet, bu sırada toplamda şöyle 36 tane trabzanım oldu arkadaşlar. 36 tane trabzanım oldu. Şimdi ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Zincir atlıyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet, 4. sıraya geçmiş oldum. Bu sırada 2 tek bir çift batacağız arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim, tam yuvarlak şeklini alsın diye artırmalarımızı hep aynı yerde yapmayacağız. Çift sayılarda farklı bir şekilde yapacağız. Tekniğini de size söyleyeyim. Şimdi ne yapacağız? 2 tek bir çift batmam lazım. Ama öncesinde sadece bir tane tek yapıyorum. Bir tek, ondan sonra çift batıp bakın aynı yere bir trabzan yaptım. Sonra sıradakine 2 trabzan yaptım. Evet, bir tek bir çiftle başladık. Çünkü 2'nin yarısı 1. O yüzden ilkini buraya yaptık. Sonra çift battık. Sıranın sonunda da tek denk gelecek. Şimdi artık 2 tek bir çift şeklinde ilerliyorum. 2 tane tek batıyorum. 2 trabzana tek tek battım. Sıradakine çift batıyorum. 1. Aynı yere 2. Tam yuvarlak şeklini alması için bu tekniği yapacağız arkadaşlar. 2 tane tek batıyorum. 1, 2. Sadece başta, yani sıranın başında, burada çift sayılarda ilk önce yarısını batacağız. Yani 2 tek bir çiftse bir tanesini batacağız tek trabzanın. Sonra çiftle başlayacağız. Sonra 2 tek bir çift. 4 tane ise de burada çift sayılarda dediğim gibi 3 tek olmadığı için 4 çiftse 2 tane teki yapacağız. Sonra çift yapacağız. O şekilde ilerleyecek. Evet, 2 tek bir çift. 2 tek batıyorum. Sadece sıranın başında arkadaşlar. Ondan sonra 2 tek bir çift olarak devam ediyorum. Çok kolay. Böyle detaylı anlatayım derken kafanızı karıştırmak da istemiyorum. 2 tek bir çift. Evet, 2 tek. 2 tane tek battım gördüğünüz gibi. Bir çift, yani aynı yere 2 tane trabzan. Evet, 2 tek bir çift batarak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, 2 tek bir çift batarak sıranın sonuna yaklaştım. Sonra 2 teke batmışım. Şimdi bir tane çift batıyorum. Sıranın sonunda bakın bir tane yuvam kaldı. Ona da tek batıyorum. Evet, ilkini zaten başlarken batmıştık. Şimdi bu sırada da toplamda 48 tane, zinciri saymayacağız, 48 tane trabzanımız oldu. Her sırada 12 tane trabzan artıyor. Evet, şimdi ilk yaptığım zincir karşımda, bu zincir değil pardon, trabzan. Bakın karşımda, zincire değil trabzan tepesine bu şekilde giriyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bu sıra tek sırası. 1 2 3, yani 3 tek bir çift sırası arkadaşlar. O yüzden 3 tane tek, sonra çift batacağız. Evet, bakın zinciri saymadığım için bir trabzan yaptım aynı yere. Sıradakine geçtim, bir trabzan, sıradakine bir trabzan. 3 tek trabzandan sonra çift batıyorum. 1, aynı yere 2. 3 tek, 1, sıradakine 2, sıradakine 3. trabzanımı yaptım. 3 tekten sonra bir çift batıyorum. 1, aynı yere 2.
3 tane tek. 1 2 3. Sonra sıradaki trabzana 1 2 batıyorum. Evet, 3 tane tek, 1 tane çift. Bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son bir trabzanım kaldı. En son 3 trabzan yaptım. 3 tek battım. Sıradakine çift batıyorum. Yani sonuncuya da çift battıysanız doğru yapmışsınız anlamına geliyor arkadaşlar. 48 tane, toplamda 48 tane trabzanımız oldu. Evet, şimdi zinciri atlıyorum. Sonraki, yani ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Evet, bu sırada bir altta 3 tek bir çift batmıştık. Şimdi bu sırada 4 tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Ama öncesinde 4'ün yarısı, yani 4 tekin yarısı 2 arkadaşlar. 2 tane tek trabzan, sonra çift batacağız, sonra 4 tek bir çift, o şekilde ilerleyeceğiz ki tam daire şeklini alsın, yuvarlak şeklini alsın. Evet, 4'ün yarısı 2, o yüzden 2 tane trabzan yapıyorum. 1 başlarken sadece 2 trabzan yaptım. 2 tek trabzandan sonra çift batıyorum. 1 aynı yere 2. Sonrasında yoluma devam ediyorum. 4 tek bir çift şeklinde ilerleyeceğim. 1, yani kaydırmış olduk. Bu artırma yerlerini ortaya denk getirmiş olduk arkadaşlar. Bir alttakinin ortasına. Evet, 3 4 tane tek battım. Sıradakine çift batıyorum. 1 aynı yere 2. 4 tane tek batıyorum. 1 2 3 4. 4 tekten sonra çift batıyorum. 1 aynı yere 2. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son olarak 4 tane tek battım. Şimdi çiftimi batıyorum. Sıradakine 1 2. Evet, 2 tane tekim kaldı. 2 tane tekle başlarken yapmıştık. Şimdi 2 teki yapınca bu arada da 2 çift arasında 4 tane tekimiz olmuş oldu. Evet, bu sırada da toplamda 60 tane trabzanımız oldu arkadaşlar. Evet, şimdi ilk yaptığım trabzana, zincire değil trabzana, onun sonrasındaki trabzana batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Tek sırasındayız arkadaşlar. Yani 5 tek bir çift sırasındayız. 3 zincirimi çektikten sonra 5 tane trabzan yapıyorum. Yan yana 5 trabzan. 1 2 3 4. Yani tek sayılarda ilk önce tek trabzanları yapacağız. En son çifti yapacağız. Çift sayılarda da, yani aradaki trabzanlar 6 tane ise ilk önce 3 tanesini, sonra çift batıp sonra 6 tek bir çift, o şekilde ilerleyecek. İnşallah anlatabildim. Evet, 3 5 tane trabzan yaptım. Şimdi çift batıyorum. 1 aynı yere 2, ya da her sırayı anlatayım ben. 5 tane tek. 1 2 3, elime mi yapışır dermişim. 4 5. 5 tekten sonra bir tane çift batıyorum. 1 aynı yere 2. Evet, bu sıramız 5 tek bir çift şeklinde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, 7. sıranın sonuna geldim. Sonra 5 tane tek battıktan sonra son kalan trabzanıma da çift batıyorum. Yani çiftle bitirmiş oldum. Çiftle bitirdiyseniz sayısını doğru yapmışsınız demektir arkadaşlar. Şimdi trabzan sayısı 84 tane arkadaşlar. Evet, yine de baktım 84 tane mi diye. Doğru. Şimdi ilk yaptığım trabzana, bakın, zincire değil trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir.
Şimdi bir altta 5 tek bir çift batmıştık. 6 tek bir çift 6 tek bir çift sırası. Şimdi 3 tanesini önce yapacağız. 3 teki batacağız arkadaşlar. Altının yarısı 3. O yüzden 3 tane tek batıyorum. İlk önce 3 tek bir çift batıyoruz. 1 aynı yere 2. Evet 3 tek bir çift battım. Bundan sonra 6 tek bir çift şeklinde ilerleyeceğim. Sıranın sonunda da 3 tekle bitireceğiz. Evet 6 tek bir çift. Şöyle saymadım. 3 5 olmuş. 6 tek battım. Bir çift. 1 aynı yere 2. Evet 6 tek bir çift batarak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet sıranın sonuna yaklaştım. 6 tek bir çift battım. 3 tane tek trabzanım kaldı. Onları da her birine bir batıyorum. Yani 3 tekle bitirmiş olduk. Başlarken de 3 tek bir çift, sonra 6 tek bir çift şeklinde ilerlemiştik. Toplamda 96 tane trabzanımız olması lazım. Şimdi ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Evet bu sırada 7 tek bir çift şeklinde ilerliyor. Hemen aynı yere ilk trabzanımı yapıyorum. Sıradakine 2 3 4 Evet. 3 5 olmuş. 6 7 tek bir çift. Evet 7 tek bir çift örerek hatta sıramızı tamamlayalım arkadaşlar, artık bilirsiniz. Evet 9. sırayı tamamladım. Sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9. sırayı tamamladık. Bu sıra benim son sıram arkadaşlar. Benimle aynı boyutta yapanlar bu sırayla tamamlayacağız. 8 tek bir çift. 8 sayısı çift sayı olduğu için önce 4 tanesini öreceğiz arkadaşlar. Evet 4 tane tek batıyorum. 1 2 3 4. 4 tekten sonra bir çift batıyorum. 1 aynı yere 2. Evet bir altta kaç tane trabzanım olduğunu söylemedim. Bir saniye. 108 tane arkadaşlar. Burada 108 tane trabzanımız oldu. Şimdi 8 tek bir çift şeklinde ilerliyorum artık. Evet 8 tek bir çift örerek ilerleyeceğiz. Sıranın sonunda en son 4 tane tekle bitirirsek doğru yapmış olacağız arkadaşlar. Evet sırayı tamamlayalım, sonrasını göstereceğim. Evet sıramı tamamladım. Toplamda 120 tane trabzanım oldu. 10 sıra örmüş olduk. Şöyle size santim olarak da vereceğim. Benimki bu kadar yeterli. Ben suplamın 33 santim olmasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden yeterli. En küçük supla 33 santim. Bir tık büyüğü 35. Bir tık büyüğü yani en büyüğü de 37 santim. Yani 37 santime kadar örebilirsiniz. Şöyle ölçünce 20 santim arkadaşlar. Eğer ki siz boyutunun 35 santim olmasını istiyorsanız bir sıra trabzan fazla örün. Yani 9 tek bir çift şeklinde örüp bırakın. Eğer ki 37 santim olmasını istiyorsanız da 2 sıra fazla örmeniz gerekiyor. Evet benimki yeterli, dediğim gibi. Yani gördüğünüz gibi etrafta tam daire şeklinde oldu. O tekniği uyguladığımız için arkadaşlar. Evet şimdi ne yapacağız? Şöyle bu üst kısmı tam düz yuvarlak durması için arkadaşlar şöyle kaydırma tekniğini uygulayacağım son sıraya. Evet. Sonra ne yapmıştık? Şöyle ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Aynı bu şekilde sıradaki trabzanın yuvasına batıyorum. Bakın bu şekilde alttan ilmeği alıp bu ilmeği içinden geçiriyorum. Sıradaki trabzana batıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Sıradakine battım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim.
Bu şekilde kaydırma tekniği uyguluyoruz. Batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Evet, sıradakine batıyorum. Alttan ilmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Görüntüsü böyle olacak. Evet. Sıradaki trabzana batıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Elinizi ne sıkı ne geniş tutun. Nasıl ördüyseniz o şekilde olsun. İlmek boyutları kasmasın. Evet, sıranın sonuna kadar bu şekilde kaydırma tekniğiyle ilerleyelim. Sonra desenimize, üzerindeki desene başlayacağız. Evet, kaydırma tekniği yaparak sıranın sonuna kadar geldim. Şöyle. Şimdi karşımda ilk yaptığım kaydırma tekniği var. Ona batıyorum arkadaşlar. Onun içine de batıyorum. Ya da sonuncu var diyelim. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Ben şöyle bir ileriye geçmek istiyorum arkadaşlar. Sıradakine de batıyorum. Bakın bir sonrakine de batıyorum. Kaydırma tekniği yapmışım zaten. Onun içine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi genişletip bırakıyorum. Şurada bakın. Şu trabzanın teli şöyle bakın. Bu şekilde trabzanın teli bakın burası. Ben bu kaydırma tekniği teli var altta. Buna batıyorum. İlmeğimi alıp buraya çekiyorum. Ki hani trabzanın tepesine batarak işlem yapayım. Desen yapayım. Evet. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen bu trabzanın tepesine bakın. Yukarıdan bakınca trabzanın tepesi olduğu belli oluyor. Battım. İlmeği aldım. Doladım. Bu iki ilmeğin içinden geçiyorum. Tığımda iki ilmek kaldı. Doladım. Aynı yere batıyorum. İlmeği alıyorum. Doluyorum. Bu iki ilmeği içinden geçiyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp 3 ilmeği içinden geçtim. Evet, şimdi 3 zincir çekiyoruz. Desen yapacağız. 3 zincir çektim. Tığıma doladım. İlk yaptığım zincire bunu tığ oyasında kullanıyorduk arkadaşlar bu tekniği. Tığıma doladım. Çok da yaptım ben. Bu ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği alıyorum. Doluyorum. Tek seferde çekiyorum. 3 zincir. Bakın 1, 2, 3 zincir. Tığıma doladım. Bakın 3 zincirim var. İlk zincire batıyorum. İlmeği alıyorum. Dolayıp tek seferde çektim. Çakma sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Tığıma doladım. İlk yaptığım zincire girdim. İlmeği aldım. Doladım. Tek seferde çekiyorum. Evet. 3 tane yaptık. Dördüncüyü yapıyoruz. 1, 2, 3. Tığıma doladım. İlk yaptığım zincire giriyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Bu kadar kolay. Evet, 4 tane yaptıktan sonra bu ilkini saymıyoruz arkadaşlar. Burası sabitleme yeri. Bu 4 tane fıstık diyelim arkadaşlar. Buna 4 tane fıstık yaptıktan sonra tığımıza doladık. Alttan trabzanları sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzanların tepesi. Kaydırma tekniğine kesinlikle batmıyorum. Trabzanın tepesine bu şekilde gireceğim. Tekrar sayıyorum. Bakın. Battığımı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'ye bu şekilde giriyorum. İlmeği alıyorum. Doluyorum. 2 ilmeği içinden geçiyorum. Diğerinden geçmiyorum arkadaşlar. Tığıma doladım. Aynı yere giriyorum. İlmeği alıyorum. Doluyorum. 2 ilmeği içinden geçiyorum. Doladım. Bakın tığımda 3 ilmeğim var. Aynı trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği alıyorum. Dolayıp 2 ilmeğin içinden geçiyorum. Sonra dolayıp bu 4 ilmeğin içinden geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Yine aynı işlemi yapacağım. Böyle tepecikler yapacağız. 3 zincirden sonra tığıma doladım. İlk zincire giriyorum. İlmeği alıyorum. Dolayıp tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3 zincir doladım. İlk zincire batıyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. 3 zincir. Bu kadar kolay arkadaşlar. İlk zincire girip ilmeği alıp tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3 zincir doladım. İlk yaptığım zincire giriyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane olduktan sonra
Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Alttan trabzanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'ye. Bakın bu şekilde giriyorum. Trabzanın iki telini alacak şekilde girdim. İlmeği aldım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Sonuncudan geçmiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere giriyorum. İlmeği alıyorum. Doladığım 2 ilmeğin içinden geçtim. Diğerinden geçmiyorum. Doladım. Aynı yuvaya girdim. İlmeği aldım. Doladığım 2 ilmeğin içinden geçtim. Evet, 3 tane yarım trabzanımız var diyelim. Doladım. Sonra bu 4 ilmeğin içinden geçiyorum. 1, 2, 3 zincir. Evet, şeklini gayet güzel oluyor arkadaşlar. Böyle elinizde kıvrıldığına bakmayın. Sonra kalıp gibi duracak. Elinizle düzeltince. Evet, 3 zincirden sonra tığıma doladım. İlk zincire batıyorum. İlmeği alıyorum. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Bu şekilde fıstıklar yapıyoruz. 3 zincir. Tığıma doladım. İlk zincire girip ilmeği alıp dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. 3 zincir. Evet, 4 tane fıstık yapacağız. 1, 2, 3 zincir. İlkine çakma sık iğne yapıyorum. Evet, 5 tane yapmışım arkadaşlar. Kendimi kaptırıp. Evet, bakın 1, 2, 3, 4 tane oldu. Tığıma doladım. Sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4. 5.'ye 3 tane yarım trabzan diyelim. Doluyorum. Girip ilmeği alıp dolayıp 2 ilmeği içinden geçiyorum. Sonuncudan geçmiyorum. Tığınızda 4 tane ilmek olunca dolayıp bu 4 ilmeğin içinden geçiyoruz. Sonra 3 zincir. İlk zincire çakma sık iğne. 3 zincir. Tığıma doladığım ilk zincire giriyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. 3 zincir. İlk zincire batıp ilmeği alıp dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. 3 zincir. Evet, gördüğünüz gibi çok kolay. 4 tane olduktan sonra hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'ye giriyorum. İlmeği alıp dolayıp 2 ilmeği içinden geçtim. Tığımda 2 ilmeğim kaldı. Doladım. Aynı yuvaya girdim. İlmeği aldım, doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım. Aynı yuvaya girdim. İlmeği aldım, doladım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Tığımda 4 ilmek var. Dolayıp bu 4 ilmeğin içinden geçiyorum. Ve 3 zincir. Evet, bu şekilde tepecikler yapıyoruz. Dediğim gibi bakın 4 tane yapmışız bile. Sıranın sonuna kadar. Şöyle dediğim gibi elinizle düzeltince kalıp gibi duruyor. Hiç tereddüt etmeyin. Böyle sıranın sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Bu tepeciklerden toplamda bakın bu sonuncuyla birlikte 24 tane tepeciğimiz oldu. Şöyle elinizle düzeltince kolaylıkla şekil alıyor. Kalıp gibi duruyor gördüğünüz gibi. Evet, sonuncuyu da ekleyelim beraber. 4 tane fıstığımı yaptıktan sonra ilk yaptığım şöyle dipteki tepeciye bakın. Buna batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Şöyle tekrar göstereyim nereye battığımı. Şöyle tam tepesine bakın. Buraya batıyorum. İlmeği alıp bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Kaydırma tekniğini. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Şöyle tersinden aynı yuvaya batıp ilmeğimi arkaya çekeceğim arkadaşlar. Şöyle batıyorum. İlmeğimi buradan arkaya çekiyorum. Evet, şöyle. Görüntüsü böyle oldu. Şimdi yumağımı elime alacağım. Bu ilmeği iyice genişletelim arkadaşlar. İpimi koparmak istemiyorum, o yüzden genişlettim. Yumağı bunun içinden geçireceğim. Evet, yumağı aldım. Şöyle bu ilmeğin içinden, son ilmeğin içinden bu yumağımı geçirdim. Yani buraya sıkılamış olacağız. Şöyle iyice çektirelim arkadaşlar. Dediğim gibi kesmek istemiyorum çünkü buraya kadar ilerlemem gerekiyor. Görüntüsü de güzel olsun istiyorum. Evet, şöyle bakın. Buraya sabitlemiştik.
şuraya batıyorum. Bakın bu tepeciğe 2 fıstık diyelim. Ortasına şöyle bakın. Sanki burada bir zincir çekmişim gibi. Bakın yuva var. Altta tek teli, üstte 2 teli var. Buradan şöyle tutup ilmeği alıyorum. İlmek oluşturuyorum. Şöyle biraz geniş tutabilirsiniz. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle arkası bu şekilde oldu arkadaşlar. Bunu buraya yakarak da sabitleyebilirsiniz ya da iğne yardımıyla hemen aynı renk ip kullanıp buraya sabitleyebilirsiniz. Kesip yakabilirsiniz. Tekrar buradan da başlayabilirsiniz. Size hangisi kolay geliyorsa o şekilde yapın arkadaşlar. Böyle de arkadan yani önden görünmüyor. Gördüğünüz gibi belli olmuyor. Yine de siz bilirsiniz. Evet, 3 zincir çektim. Yine bu fıstıklardan yapacağım. İlk zincire batıyorum. İlk önce doluyorum. 3 zincirden sonra şöyle biraz sıkı yapayım. Zincirimi 1 2 3 zincir çektim. Tığıma doladım. İlk yaptığım zincire batıyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. 3 zincir. Tığıma doladım. İlk zincire batıyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Bu şekilde yine 4 tane fıstık yapalım arkadaşlar. 3 zincir doladım. İlk zincire batıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Evet bakın 1 2 3 4 oldu yine. Bir sonraki tepecik bakın. 2 sağda 2 solda kalacak şekilde tam ortaya şuraya başına dolamadan batıyorum. Evet başına dolamadan battım. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. İlk zincire batıyorum. İlmeği alıp tek seferde çektiğim fıstık. Yine 4 tane fıstık yapalım. 3 zincir ilkine batıyorum. 3 zincir. Evet kamerayı çok kaldırmışım. Şöyle 3 oldu. 3 zincir. Dördüncüyü yaptım. 4 tane olduktan sonra sıradaki tepecik bakın 2 sağda 2 solda kalacak şekilde tam ortasına şöyle şuraya bakın. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Evet böyle şekli bozuluyor ama dediğim gibi elinizde düzeltince kalıp gibi duracak. İkinci sıraya geçmiş olduk. Evet. İlk zincire batıyorum. 3 zincir. İlk zincire çakma sık iğne yapıyorum. 3 zincir. İlk zincire çakma sık iğne. 3 zincir. İlk zincire batıyorum. 4 tane olduktan sonra şöyle diğer sıradaki tepeciye tam ortaya denk gelecek şekilde 2 sağda 2 solda ortaya başına dolamadan batıyorum. Evet 3 zincir. Artık bilirsiniz böyle bu sıra daha kolay ilerleyecek arkadaşlar. Evet böyle sıranın sonuna kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet ikinci sıranın da sonuna geldim. Sonra 4 tane fıstığımı yaptım. Şöyle ilk başladığım yer burası. Gördüğünüz gibi şöyle oraya batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Şöyle bakıyorum nasıl güzel duracak diye. Yine ilmeğimi dışarı yani arkaya alacağım. Şöyle aynı yuvaya batıyorum. Tığımla arkadan öne doğru battım. Bu ilmeği arkaya çekiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar nasıl güzel duruyor. Ona bakın. Evet şöyle bakıyorum arkadaşlar. Böyle ben de görüntüye biraz fazla önem veriyorum. Düzgün dursun istiyorum. Evet ilmeğimi genişlettim. Burada da şöyle ilmeğimi genişlettim. İpimi içinden geçiriyorum. Dediğim gibi isterseniz ipi kesip sonra bu yukarıdan başlayabilirsiniz de. Şöyle çektireyim. Şöyle bakın.
Bir sonraki tepecik burası. Bu iki fıstık sağda, iki fıstık solda olacak şekilde şuraya batıyorum yine. Böyle ipimi aldım. Burada zincir çekiyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine fıstık yapıyorum. Bu sefer 3. sıradayız. Son sıramız arkadaşlar. 5 tane yapalım. 3 zincir, ilkine çakma sık iğne yapıyorum. 3 zincir, tığımı dolayıp ilk yaptığım zinciri dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Evet, 4 olmuş. 3 zincir, ilk zincire çakma sık iğne. 5 tane yaptık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Şimdi diğer tepeciğin tam ortası yine 2 sağda 2 solda olacak şekilde buraya başına dolamadan batıyorum. Ve 3 zincir. İlk zincire çakma sık iğne. Evet, saymadım da 3 5 olmuş, tamamdır. Bir sonraki tepeciğin tam ortasına 2 sağda 2 solda olacak şekilde buraya sık iğne ile sabitliyorum. Yine 3 zincir. Aynı işlemi yapıyoruz. Sadece sayı 5 olacak arkadaşlar. Ben 4'e alıştığım için böyle arada 5 değil de 4 yapabiliyorum. Evet, ona dikkat edin. Öyle. Evet, son sıramızda tamamlayalım arkadaşlar. Sıranın sonuna gelelim. Suplamız bitecek inşallah. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle yine ilk başladığım diğerinin öncesindeyim. 5 tane fıstığımı yaptım. Buraya bakın. Şöyle battığım yere yine batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi genişlettim. İpimi arkaya alacağım. Şöyle arkadan yukarıya doğru tığımı batırdım. İlmeğimi buradan arkaya çekiyorum. Şöyle. Evet, şöyle tersini çevireyim. İpimi biraz uzun bırakıp kesiyorum şöyle. Şöyle çektirdim. Evet, burada şu ipi hem onu saklayacağım arkadaşlar. Şöyle şuraya batıyorum. Hatta burada bir zincir çekeyim. Şöyle bir zincir çekeceğim. İyice sıkılansın diye. Sonrasında şöyle şuraya batıyorum. Bu ipi de araya alarak buradan geçtim. Evet, önünüzden de görüntüsünü bozmayalım arkadaşlar. Sonra şöyle şuraya batıyorum. Şöyle. Evet, şuraya kadar da ilerleyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi bu ipimizi saklamak adına şöyle. Evet, görüntüsü gayet iyi duruyor. Burada da bir zincir çekeceğim. Şöyle. Şöyle birazcık bırakıp kesiyorum arkadaşlar. Ki yakayım. Çakmak yardımıyla mutlaka yakın. Çünkü ip açılmasın, şöyle yakıp bastırıyorum. Ortaya da aynı şekilde düğüm attım arkadaşlar. Çektirip düğüm attım ve yaktım. Evet, böyle iyice düzeltelim. Çok hoş, çok güzel oldu. Muhteşem oldu.
Bayıldım. Ben hemen kendime 2 tane daha ördüm arkadaşlar. Böyle günde 2 tane kolaylıkla örebilirsiniz. Evet, santim olarak da şöyle iyice düzelteyim. Ölçelim. Polyester olduğu için kesinlikle ütülemeyin arkadaşlar. Pamuk olsaydı, pamuk makrame olsaydı ütüleyebilirdiniz ama bu polyester olduğu için yanar arkadaşlar. Evet, şöyle santim olarak 33 santim diye düşünüyorum şöyle. Evet, şöyle düzelteyim. Şöyle. Dediğim gibi açılır. Evet, şöyle gördüğünüz gibi 33 santim olmuş. Evet, şöyle düzeltince de hafif açılır, daha da açılır arkadaşlar. Evet, ben diğerlerini de göstereyim. Şöyle 2 tane daha ördüm arkadaşlar, gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Dediğim gibi bir günde 2 tane kolaylıkla örebilirsiniz. Boyut olarak da ideal oldu. Dediğim gibi 33 santim bu. 35 santim olmasını isterseniz bir sıra fazla örersiniz. İdeal yani büyük boyut örmek isterseniz de 37 santim olması için 2 sıra fazla örebilirsiniz. Böyle inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Şöyle tekini göstereyim. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.